Ela ve hayvan dostları. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir köyde Ela adında bir kız yaşarmış. Ela'nın en büyük yeteneği, hayvanlarla konuşabilmesiymiş. Bir gün, Ela ormanda yürürken önüne bir tavşan çıkmış. Merakla yanına yaklaşmış ve "Merhaba, benimle konuşmak ister misiniz?" demiş. Tavşan ona şaşkınlıkla bakmış ama cevap vermemiş. Ela üzüntülü bir ses ile tekrar sormuş. "Hiç sizin gibi tatlı bir tavşan görmemiştim. Size lokum diyebilir miyim? Çünkü çok tatlısınız." Demiş. Ela tavşanla o kadar kibar ve tatlı konuşmuş ki tavşan dayanamamış. Büyük bir sürprizle başını sallamış ve "Evet, bu kadar kibar bir kızı nasıl kırabilirim?" demiş. Ela, duyduklarına inanamamış. Hayvanlarla gerçekten konuşabildiğini görünce mutluluktan havalara uçmuş. Sevinç içinde tavşana sorular sormaya başlamış. Tavşan, "Peki, benimle konuştuğunu kimseye söylemez isen, seni ormandaki bütün arkadaşlarım ile tanıştırırım," demiş. Ela kendi dünyasında bir sır olarak sakladığı bu yeteneğini kullanarak, ormanda yaşayan tüm hayvanlarla iletişim kurmaya başlamış. Bir gün, Ela ormanda küçük bir köpeğin oturduğunu görmüş. Köpek hüzünlü bir şekilde çevresine bakıyormuş. Ela onun yanına gidip, "Neden üzgünsünüz küçük bey?" diye sormuş. Köpek, sahibini bulamadığını ve onu çok özlediğini söylemiş. Ela, köpeği teselli etmek için onunla konuşmaya başlamış. Onun başını okşamış ve "Ben seninle arkadaş olurum." demiş. Köpek, Ela ile çok iyi bir arkadaş olmuş ve yeniden gülümsemeye başlamış. Günler geçtikçe, Ela ormanda yaşayan diğer hayvanlarla da arkadaş olmuş. Kuşlardan şarkılar öğrenmiş, sincaplarla oyunlar oynamış, tavşanlara sebzeler vermiş. Ormandaki bütün hayvanlar, Ela'dan bahsetmeye başlamışlar. Ela'yı ormanın içinde göremediklerinde ise curcuna başlıyormuş. Tavşanlar kirpilere, kirpiler ceylanlara, ceylanlar da kuşlara Ela'yı soruyorlarmış. Güneş açtığında minik kuşlar Ela'nın penceresine konuyor, onu ormana oyun oynamaya çağırıyorlarmış. Ela ise kocaman bir gülümsemeyle yatağından kalkarmış, odasının penceresini açıp, minik kuşlara avucundan buğdaylar yedirirmiş. Onu bekleyen diğer arkadaşlarına da havuçlar, marullar, ıspanaklar götürmeyi unutmazmış. Bir sabah, Ela güneşin ilk ışıklarıyla uyanmış. Penceresinden içeri süzülen altın renkli ışıklar, odasını aydınlatmış. Yatağından kalkıp, pencereye doğru yürümüş ve ormana doğru bakmış. Orman, her zamanki gibi taptaze yeşilliklerle doluymuş. Kuşlar cıvıldıyor, Ağustos böcekleri ötüyormuş. Ela, ormana gitmek için sabırsızlanıyormuş. Hızla giyinmiş ve evden çıkmış. Ormanın yolunu tutmuş. Ağaçların arasında yürürken, kuşların cıvıltıları kulaklarını doldurmuş. Her adımda, doğanın sesleri ona eşlik ediyormuş. Derken, bir ağacın altında küçük bir kirpi görmüş. Kirpi, yaprakların arasında bir şeyler arıyormuş. Ela, kirpiye yaklaşmış ve kibarca sormuş. "Günaydınlar küçük bayan, ne arıyorsunuz?" Kirpi, Ela'ya dönüp şaşkınlıkla bakmış ve "Merhaba Ela. Kaybettiğim incilerimi arıyorum," demiş. Gece rüyamda, gökyüzünden düşen beyaz incileri topladığımı gördüm. Uyandığımda ise, sepetim ile birlikte incilerim de kaybolmuş. Ela, kirpiye yardım etmeye karar vermiş. İkisi birlikte yaprakların ve dalların arasında incileri aramaya başlamışlar. Aradıkça, ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Sonunda, bir çalının altında parlayan incileri bulmuşlar. Kirpiyle beraber incileri kocaman bir sepete doldurmuşlar. Sevinçle incilerini toplamışlar ve kirpi, "Senin sayende incilerimi buldum. Çok teşekkür ederim," demiş. Ela, "Rica ederim. Arkadaşlar her zaman birbirlerine yardım ederler." demiş gülümseyerek. O günden sonra,
Ela ve Kirpi çok yakın arkadaş olmuşlar. Ela, ormanda yaşayan her hayvanla arkadaşlık kurmaya devam etmiş. Onların dünyalarını daha iyi anlamış. Her gün yeni bir macera, her gün yeni bir gizem keşfetmiş. Ela, her canlının farklı hikayeleri, yumuşacık kalpleri ve özgürlüğü seven ruhlarının olduğunu öğrenmiş. Onlarla konuşabilmek, onları anlamak ve onlara yardım etmek, Ela'yı çok mutlu ediyormuş. Ve Ela, bu güzellikleri keşfetmeye devam etmiş. Masalımız da burada bitmiş.